Sermayen senin kalen. Bir an dur ve cüzdanını eline al. İçinde para var ama onu korumak için bir planın yok. Rüzgar esse uçup gider. Borsada da durum farklı değil. Para yönetimini öğren kuralı, sermayeni riske atmadan büyütmenin tek bir hatayla her şeyi kaybetmekten kurtulmanın anahtarıdır. Ben bir zamanlar tüm paramı tek bir hisseye bastım. Bu patlar dedim ve %30 kaybettim. Senin 14 maddelik borsacıya öğütler listenden 9. derste devam ediyoruz. Para yönetimini öğren. Riskini %1-2 ile sınırlı tut. Pozisyon büyüklüğünü hesapla. Kendi hatalarımdan öğrendiklerimle sana rehberlik edeceğim. Hazır mısın? Kaleni güçlendirelim. Neden para yönetimini öğrenmelisin? Borsada para yönetimini öğren demek, her işlemde sermayenin sadece küçük bir kısmını riske atmak, toplam portföyünü korumak demektir. Kendi hikayemle başlayayım. Tüm sermayemi bir teknoloji hissesine yatırdım. Hedefe varır diye düşündüm. Ama düşüş geldi. %30 zarar ettim ve aylarca toparlanamadım. Sonunda zararına satıp geçtim. Bu psikolojik bir tuzak. Açgözlülük riski unutturur. Para yönetimini bilmezsen bir darbe seni devirir. Bir diğer hatam bir kripto parayla oldu. Pozisyon büyüklüğünü hesaplamadan girdim. Stop loss koymadım. Piyasa %10 düştüğünde sermayemin %30'u uçtu. Para yönetimi sermayeni %1, %2 risk kuralıyla korur. Kendi deneyimimle öğrendim. Para sınırsız değil. Onu yönet ki sonsuz oyun oynayabilesin. Para yönetiminin gücü disiplindir. Her işlemde maksimum %2 risk alırsan %50 kayıpla bile sermayen %70 kalır. Ben teknoloji hissesinde %50 riske girdim ve dibe vurdum. Para yönetimi seni trend senin dostundur kuralıyla birleştirir. Çünkü kayıplarla büyük kazançlar birikir. Para yönetiminin gücü neden önemli? Para yönetimi uzun vadeli hayatta kalmanın anahtarıdır. Sermayenin %1'ini riske atmak duyguları kontrol eder. %10 riske girmek panik yaratır. Ben kriptoda %30 riske girdim ve hata üstüne hata yaptım. Para yönetimi Kelly kriterleri gibi formüllerle pozisyon büyüklüğünü hesaplar. Toplam sermayenin küçük bir dilimini riske at. Öğrenmek sabır gerektirir. Risk ödül oranını 1'e 2 yap. Her işlemde potansiyel kar kaybının 2 katı olsun. Benim hatam oranı hesaplamamaktı. Ama sen yapma. Para yönetimi riski dağıtır. Tek bir hisse batarsa kale ayakta kalır. Kendi hikayemde bu kuralları uyguladıktan sonra kayıplarım %80 azaldı. Gerçek hayat örneklerim. Teknoloji faciası. Tüm sermayemin %100'ünü riske attım. Hisse %30 düştü. Para yönetimini bilseydim sadece %1 kaybederdim. Ders, büyük risk büyük yıkım getirir. Kripto yanılgısı, pozisyon büyüklüğünü hesapsız yaptım. %30 kayıp yaşadım. %2 kuralı olsaydı sermayem %98 kalırdı. Öğrenmek felaketi önler. Kendi başarım. Para yönetimi uyguladıktan sonra 10 işlemde %15 toplam kar ettim. Küçük risklerle büyük birikim yaptım. Senin böyle bir hikayen var mı? Sen para yönetimini ihmal ettiğin bir an yaşadın mı? Yorumlara yaz. Birlikte öğrenelim. Para yönetimini nasıl öğrenirsin? Pratik ipuçları. Para yönetimini öğrenmek için şu adımları izle. Uyguladığında kazanacaksın. Sermayen korunsun, karla büyüsün. 1. %1, %2 risk kuralı uygula. Her işlemde sermayenin %1, %2'sini riske at. Ben teknoloji hissesinde %50 riske girdim. Felaket oldu. Sana kazandırır. Küçük kayıplar büyük hayatta kalma şansı verir. 2. Pozisyon büyüklüğünü hesapla. Risk miktarı, stop loss mesafesi formülüyle belirle. Kriptoda bunu bilseydim %30 yerine %2 kaybederdim. Sana kazandırır. Her işlem kontrollü olur. Risk ödül oranı belirle. En az 1'e 2 oran tut. Karın kaybının en az 2 katı olsun. Sana kazandırır. Kazanan işlemler kaybedenleri telafi eder. 4. Portföy çeşitlendirmesi yap. Sermayenin %10'unu tek hisseye yatırmak sana kazandırır. Tek darbe seni devirmez. 5. Günlük, haftalık limit koy. Haftalık %5 risk sınırı koy. Sana kazandırır. Duygusal tükenmeyi önler. 6. Duyguları yönet. Daha fazla riske gir deme. Plana sadık kal. Sana kazandırır. Disiplinli uzun vadeli kazanç getirir. Para yönetiminin derinliği. Para yönetimini öğrenmek bir kale inşa etmek gibidir. Kelly kriterleri gibi formüllerle optimal riski hesapla. Sermaye büyüklüğüne göre pozisyon ayarla. Ben teknoloji hissesinde Kelly'yi bilseydim %30 yerine %1 kaybederdim. Öğrenmek zaman alır ama servet korur.
Bir diğer deneyimim portföy çeşitlendirmesiydi. Sermayemin %20'sini tek sektöre yatırmadım. Kayıplar dengelendi. %15 toplam kar ettim. Para yönetimi gördüğünü gör kuralıyla birleşir. Verilere göre risk al. Kendi hikayemden öğrendim. Para yönetilmezse kaçar. En çok konuşulan iki hisse örneği. Para yönetiminin gücünü göstermek için 2025'te Borsa İstanbul'da en çok konuşulan ve işlem gören iki hisseyi ele alalım. Türk Telekom, TT.com ve Yeo Teknoloji, YOTK. Bu hisseler yüksek hacim ve volatilite ile yatırımcıların dilinde. Veriler piyasa raporlarından alınmış gerçek rakamlara dayanıyor. Türk Telekom örneği, TT.com. 2025'te en çok tartışılan hisselerden. Forumlarda ve haberlerde hacim artışı ve fiyat hareketleriyle öne çıkıyor. Yıl içinde en düşük 43-44 TL ve en yüksek 62.80 TL. BIST en aktiflerden. Para yönetimi burada kritik. Sermayenin %2'sini riske atarak 50 TL'den girsen stop loss 48 TL, %10 düşüşte sadece %0.4 kaybederdin. Eğer %20 riske girseydin büyük hata, %20 kayıp yaşardın. Ben benzer bir hisse için %20 riske girdim ve %12 kaybettim. Türk Telekom'da destek 55 TL'de test edildi. Kırılmadıysa beklemek akıllıca. Hacim artışı trendi doğruladı. %2 kuralı seni korudu. Yıl genelinde %15 yükseliş para yönetimiyle karı maksimize ettin. Yeo Teknoloji örneği. Yeo Teknoloji, BIST'te hacim rekorları kıran hisse. Son aylarda işlem hacmi, volatility ile konuşuluyor. 2025'te en düşük 32.30 TL ve en yüksek 61.10 TL. Son bir ayda %20 yükseldi. Para yönetimi burada parladı. Sermayenin %1'ini riske atarak 32.32 TL'den girsen %10 sıçramada %0.7 kar ederdin. %10 riske girseydin %1 kayıp olurdu. Ben benzer bir teknoloji hissesinde %10 riske girdim ve %6 fırsatı kaçırdım. YOTK'te destek 34 TL'de güçlü. Hacim patlaması alım sinyali verdi. 52 haftalık aralıkta %30 yukarıda, %1 kuralı küçük riskte büyük getiri sağladı. Bu örnekler para yönetiminin pratik değerini gösteriyor. Türk Telekom ve Yeo Teknoloji gibi konuşulan hisselerde %1, %2 risk, %10, %20 kar fırsatını korudu. Veriler gerçek. Sen de öğren, uygula. Sonuç, para yönetimini öğren, kazan. Para yönetimini öğren demek, sermayeni kale gibi korumak, küçük risklerle büyük zaferler kazanmak demek. Teknoloji hissesinde %30, kriptoda %30 kaybettin. Ama sen bu hatalardan kurtul. Bu serinin 9. adımı bu. 14 maddeden biri. Bir sonraki videoda iyi bir sistem oluştur ve sadık kal kuralını keşfedeceğiz. Disiplinle nasıl kazanılacağını göstereceğim. Videoyu beğendiysen like at. Kanalıma abone ol. Yorumlarda para yönetimi hikayeni paylaş. Beraber kazanalım. Görüşürüz.